Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere örgü şeker tokalar nasıl yapılır onları göstereceğim. Malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Tığım 2,1 mm, 2 mm de kullanabilirsiniz, 1,80 mm de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Tığınız kalın olduğunda, 2 numara olduğunda birazcık daha büyük oluyor şekerlerimiz. Tığımızın numarası küçüldüğünde biraz daha küçük oluyor. Bir tane kalın delikli iğnem var. Kalın etamin iğnesi. Bununla da dikimini yapacağım. İplerim de bunlar. Elinizde kalan arta kalan iplerden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok önemli değil. Yani illa özel bir marka olması gerekmiyor bunun için. Şimdi nasıl yapacağımı geçmek istiyorum. İpimi doluyorum parmağıma. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. İlk zincirimi çektim, sabitledim. Şu kısmı yapıyorum. Şimdi burada 26 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Sayarak gitmek istiyorum. 6, 7. Bu arada elinizi çok sıkı tutmayın. Biraz gevşek tutabilirsiniz. İlmekleri geçmek zor oluyor sonrasında. Evet, 26 tane zincir çektim. Şimdi son zinciri bırakıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Yine yanındaki zincire geçiyorum. Sık iğne yaparak bu sırayı devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde ben bu sırayı doldurayım. Sonrasında sonraki sırayı için geleceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı doldurdum. Sıra bittiğinde toplamda 25 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Şimdi ikinci sırayı göstereceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Arkaya döneceğim. İlk sık iğneye değil, ikinci sık iğneye batacağım. Bu şekilde. Bu şekilde ikinci sık iğneye tığımı batırıyorum. Hatta ben buradaki ipi de alıyorum tığımın üstüne. Arada yürüteceğim. Bu şekilde hem alttaki ipi de yürütmüş oluyorum, kaybetmiş oluyorum. Tekrar kesmeye gerek kalmıyor. Sağlamlığı da korunmuş oluyor. Bu sıraya her sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Her deliğe bir tane gelecek şekilde yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, sıkılaştırıyorum ve kalan ipimi de kesiyorum. Şöyle çekelim, biraz sıkılaşsın. Şimdi ben bu ipi burada yürüteceğim. Nasıl yürüteceğimi de göstermek istiyorum sizlere. Önce iğnemi boş olarak şöyle geçiriyorum. Ardından ipim kısa olduğu için bu şekilde yapıyorum. İpim uzun olsaydı ipi önceden geçirirdim. Evet, ipimi geçirdim. Bu şekilde hemen böyle çekiyorum. Sizlere de fikir olsun. Çok kolay. Pardon. Böyle arkadaşlar. Kalan ipi de arkada böyle yürütüyorum. Fazlalığını da kesebiliriz artık.
Şimdi ikinci rengime geçeceğim. Bu kez sarı kullanmak istiyorum. Zincir çekiyoruz yine. Aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Teknik aynı. Eğer başını kaçıranlar varsa, anlamayanlar varsa tekrar sarı renkle göstereceğim. Kısaca. Fazla uzatmayacağım burada. Şimdi 26 tane zincir çekiyoruz. ...26 zinciri çektim. Son zinciri boş bırakıyorum. Yanındaki ikinci zincire geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Ardından yanına devam ediyorum. Sık iğne yaparak bu sırayı sık iğne yaparak tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, sarının da ilk sırasını yaptım. Yine bir tane zincir çekiyorum. Arkayı dönüyorum. İlk sık iğneyi değil, ikinci sık iğneye tığımı batırıyorum. Buradaki arkadaki ipi de tığımın üstüne alıyorum ve sık iğne yapmaya devam ediyorum. Her göze bir tane sık iğne gelecek şekilde bu sırayı da beyaz renkte olduğu gibi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Son sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, sıkılaştırıyorum ve ipimi bu kez uzun bırakarak keseceğim. Çünkü bununla dikeceğim arkadaşlar. Şimdi ipimi iğneye geçiriyorum. Nasıl diktiğimi göstereceğim. Evet, bu şekilde hazırladım. Şimdi zincir kısmı alta gelecek arkadaşlar. Bu şekilde. İkisinde de zincir kısmı alta gelecek. Yönleri aynı olacak. Böyle üst üste yerleştiriyoruz. Üst üste diyorum ama bir tık böyle 1 santim kadar beyaz geride duracak. Sarı görünecek arkadaşlar. Sonrasında bu şekilde kapatıyorum. Ve hemen arkadan böyle dikip öncelikle sabitliyorum. Sonrasında döndürüyorum. Bu kısma geçiyorum. Bu aradan tekrar karşı tarafa geçiyorum. Bu kısmı dikiyorum. Sonrasında karşı tarafa geçiyorum. Sağlam olması için, atmaması için. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar sarıyorum. Buradan iğnemi geçiriyorum. Sonrasında tekrar bu şekilde dikip karşıya geçiyorum bu sefer. Sarıyı sabitlemiş olduk. Şurada kalan ipi de keseyim ben, fazlalığını. Kötü görünmesin. Düzelterek yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi buradan beyaza geçiyoruz. Beyazdan çıkardım. Hemen bu şekilde. Şimdi karşıdan çıkartıyorum. Şekil de verelim elimizle. Şimdi baş kısmından, beyaz örgümüzün baş kısmından, ben beyazı da sarıyla diktim ama çok minik bir ilmek attığım için görünmüyor. Yine minik bir ilmekle karşı tarafa geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar.
sağlamlaştırarak şimdi ipimi keseceğim ben. Ardından kulaklarını yapacağım. Şimdi kulak yapımına geçebiliriz. Kulaklarını da yine sarı renkli yapacağız. Bunlara başlarken sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkayı zincirle sabitledim. 5 tane sık iğne dolduracağım. Beş tane sık iğne yaptıktan sonra buradaki başlangıç ipini çekip sıkılaştırıyoruz. Sonrasında başladığımız noktadan tığımızı çıkartıp ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıraya yaparken her sıraya ikişer tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sıra bittiğinde de 10 tane sık iğnemiz olmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde burayı göstererek devam etmek istiyorum. Her deliğe bir sık iğne. Pardon, 2 sık iğne. Bittiğinde 10 tane olacak. Şimdi altta gördüğümüz ipi de ben araya alıyorum. Artık onu da yürütebilirim. Üçüncü sıraya geçiyorum şimdi arkadaşlar. Üçüncü sırayı yaparken bir tanesine bir tane sık iğne, diğerine 2 tane sık iğne. Bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. İlk yaptığım 2 taneydi. Şimdi bir tane yaptım. Şimdi 2 tane yapıyorum. Şimdi bir tane yapıyorum. Bu ipi de yeteri kadar yürüttük. Artık bunu da kesip fazlalığını atabiliriz. Şimdi 2 tane yapıyorum. Bu sıra bittiğinde 15 tane olacak arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktasına geldim. Kaydırma yöntemiyle ipimi geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz büyük olacak şekilde yine buradan ipimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi ikinci kulağı da yapıyorum. Hemen dikmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, kulaklarım hazır. Bu şekilde 2 tane kulağımızı bu şekilde dikeceğim. Şimdi hemen nasıl diktiğimi göstermek istiyorum. Öncelikle buradaki ipimi ortaya getireceğim. Şöyle yürüterek ortadan çıkartıyorum. Katlıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ardından hemen buraya sabitliyorum. Bakın bu şekilde bunu sağlam olana kadar, sağlam olduğuna emin olana kadar dikiyoruz. Bu şekilde evet, yeteri kadar sağlam.
benim için yeterli. Hemen ipimi burada kopartıp bitmiş halini göstereceğim size. Şöyle bir düğüm atıp aradan şöyle yürütüyoruz ipimizin fazlalığını sökülme yapmasın diye. Bu şekilde kestim arkadaşlar. İlk kulağımız hazır. Ben ikinciyi de kamera arkasında dikeceğim. Sonrasında tamamının bitmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, sarı şeker tokamın süsü de hazır gördüğünüz gibi. Tokaya nasıl birleştireceksiniz onu da söyleyeyim. Silikonla birleştirebilirsiniz. İsterseniz dikebilirsiniz de ama silikonla da gayet sağlam oluyor. Ben bir tane silikonla denedim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hoşça kalın.